Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, tüm püf noktalarıyla orman kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Düdüklü tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Kızdıktan sonra üzerine 400 gram kadar kuşbaşı etimizi alalım. Ben dana kuşbaşı kullandım. Harlı ateşte birkaç dakika kadar çevirelim. Daha sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika kadar et suyunu salsın diye kısık ateşte pişirelim. Bakın gördüğünüz gibi et suyunu saldı. Sizin etiniz yeterince suyunu salmadıysa yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyebilirsiniz üzerine. Ben eklemedim. Düdüklü tencerenin kapağını kapatalım. İkinci ayara getirip tencerenin düdüğü öttükten sonra 20 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Bakın 20 dakikanın sonunda etlerim pişti ve suyunu da çekti. Ben pişirme işlemine döküm tavamda devam etmek istiyorum. Tavanın içerisine etimi aldım. Üzerine bir adet orta boy küp küp doğranmış olan havuçları ekleyelim ve birkaç dakika kavuralım. Daha sonra bir adet büyük boy kuru soğanı doğrayıp yine üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. 2-3 diş ince ince doğranmış olan sarımsağı da ekleyelim. Birkaç saniye karıştırdıktan sonra üzerine bir silme yemek kaşığı un ekleyelim. Birkaç dakikada karıştırarak unu kavuralım. Yaklaşık 1 su bardağı kadar soğuk su ilave ediyorum üzerine. Undan dolayı topak topak olmasın diye. İyice karıştıralım ve daha sonra üzerine 2 su bardağı kadar sıcak su ek ve tenceremizin kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Bu sırada 2 adet orta boy patatesi küp küp doğrayıp kızgın yağda kızartalım. Hafif pembeleşene dek kızartmanız yeterli. Kağıt havlu veya peçete üzerine çıkaralım patatesleri ve 10 dakikanın sonunda kızartmış olduğumuz patatesleri yemeğimizin içerisine ilave edelim. Bir küçük kase kadar konserve bezelye kullandım ben. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar diyebiliriz. Üzerine yeteri kadar tuz ve karabiber ekleyelim. Karıştırıp tekrar tenceremizin kapağını kapatarak bir 10 dakika kadar da bu şekilde kısık ateşte pişirelim. Yemeğimizin üzeri için 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim ve üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kekik ekleyip birkaç saniye karıştırıp ocaktan alalım. Ve 10 dakikanın sonunda pişmiş olan yemeğimizin üzerine yakmış olduğumuz kekikli tereyağını dökelim. Güzelce karıştırıp ocaktan alalım. Daha sonra tekrar tavamızın kapağını kapatarak yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dinlendirip daha sonra servis edebiliriz. Lokum gibi ve çok lezzetli olan orman kebabımız artık servis için hazır. Pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Sulu köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle yarım çay bardağı pirinci bir kasenin içerisine aldım ve üzerine su ekleyerek bir kenarda 3-4 dakika kadar pirinci bekletiyorum. Köftemi hazırlamaya başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 adet büyük boy soğanı rendeledim. Üzerine 400 gram kıyma, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet yumurta, yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. 3-4 dakika yıkayıp bekletmiş olduğum pirinci bakın parmaklarımın ucuyla kırıyorum. Kırık pirinç de kullanabilirsiniz ama benim kırık pirincim yoktu. Kırık pirinciniz yoksa bu şekilde kırabilirsiniz. Kırılmış pirinci de üzerine ekledim. 1 tatlı kaşığı irmik ekliyorum. İrmik eklememin nedeni köftemin çok daha güzel tutmasını sağlıyor. Güzelce yoğuruyorum. Düz bir tabağın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar un serpiyorum ve elimi köftelerime kolay şekil verebilmek için ara sıra suya batırarak misket büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayarak unun üzerine atıyorum. Tüm köftelerimi yuvarladıktan sonra üzerine yine bir miktar un serpiyorum ve tabağı sallayarak köftelerin her tarafının una bulanmasını sağlıyorum. Köftelerim hazır. Yemeğimin suyunu hazırlayana dek buzdolabına kaldırıyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ tencereye aldım. Üzerine 1 adet ince kıyılmış soğanı ekledim.
Birkaç dakika kadar kavuruyorum. 1 adet orta boy havucu küp küp doğradım. Onu da içerisine ekledim. Birkaç dakikada havucu kavuruyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Onu da kokusu çıkana dek kavurup daha sonra üzerine 1 adet rendelenmiş domates ekliyorum. Birkaç dakikada domatesi kavuruyorum. Daha sonra üzerine yaklaşık 1-1,5 litre kadar sıcak su ekliyorum. Az bir miktar tuz ekleyip karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 10 dakika kadar havuçlar yumuşayana dek pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda 3 adet küçük boy patatesi yine küp küp doğrayarak içerisine ekledim. Tekrar suyun kaynama noktasına gelmesini bekliyorum. Bu sırada az miktarda karabiber ekledim içerisine. Kaynamaya başladıktan sonra köftelerimi içine atıyorum. Bakın tabağın dibinde kalan unları eklemiyorum. Kaşık vurmamaya çalışıyorum. Şu anda kaşık değdirdiğimde köfteler dağılacaktır. Hafifçe tencereyi sallayarak suyun içine girmesini sağlıyorum ve daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar köftelerimi pişmeye bırakıyorum. Bakın birkaç dakika sonra karıştırıyorum ve tekrar kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika pişirmiş olduğum sulu köftelerim servis için hazır. İsterseniz bu aşamada kıvamı koyu gelirse sıcak su ekleyebilirsiniz. Benim için kıvamı güzel, ben eklemiyorum. Ama toplamda yaklaşık 1,5 litre kadar su eklemiş oldum. Sulu köftem servis için hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Kıvamını da görüyorsunuz. Dolmaların şahı yani şıhıl mahşi tarifimi paylaşmak istiyorum. 1 kilo küçük boy kabağım var. Baş kısımlarını kesiyorum ve daha sonra oyacağımın kırtıklı kısmı ile kabaklarımın kabuklarını soyuyorum ve bakın gördüğünüz gibi hem de çizgi çizgi şekil vermiş oluyorum. Tüm kabaklarımı soyduktan sonra tekrar güzelce yıkadım. Baş kısmından değil de diğer tarafından kabaklarımı oyuyorum. Çok ince olmayacak şekilde oyacağım. Evet, bu şekilde yeterli. Gördüğünüz gibi. Daha sonra tüm kabaklarımı oyduktan sonra tekrar yıkadım ve kağıt havlu sermiş olduğum tabağın içerisine diziyorum ve biraz kurumalarını bekliyorum ki kızartırken sıçramasın diye. Daha sonra kızgın yağda kızartıyorum kabakları. Her tarafı hafif pembe olacak şekilde kızartıyorum ve daha sonra yağlarını güzelce süzdürerek kağıt havlu sermiş olduğum tabağın içerisine çıkartıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlayacağım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavama aldım. Üzerine 250 gram kadar kıyma ekledim. Birkaç dakika kıymamı kavuracağım. Topaklanmasın diye sürekli karıştırıyorum bu aşamada. Bakın kıyma suyunu saldı. Salmış olduğu suyunu çekene dek kavurma işlemine devam ediyorum. Daha sonra 1 adet büyük boy kuru soğanı yemeklik doğrayıp içerisine ekledim. Yeteri kadar tuz ve karabiber serpiyorum. Ve orta ateşte kıymamı kavuruyorum. Birkaç dakika. Kıymam hazır. Ocaktan aldım. 1 çay bardağı haşlanmış nohutun kabuklarını soyuyorum. Ve daha sonra ikiye bölüyorum. Hazırlamış olduğum nohutu kıymanın içerisine alıp karıştırıyorum güzelce. Ve artık dolmalarımı dolduracağım. Bakın videoda gördüğünüz gibi iç harcımı kabakların içerisine dolduruyorum. Parmağımla iteleyerek sıkıca doldurmaya çalışıyorum. Kabaklarımı doldurdum ve tavamın içerisine yerleştirdim. Sosunu hazırlıyorum. Yaklaşık 1 silme yemek kaşığı kadar domates salçası, bir miktar tuz ekledim ve 1 su bardağı su ekliyorum üzerine. Salça eriyene dek karıştırıp kabakların üzerine döküyorum. Ocağa aldım, kapağını da kapattım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde pişiriyorum.
Bakın yarım saatin sonunda şıhın mahşilerim pişti. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis ediyorum. Pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Yoğurt sevmiyorsanız yoğurtsuz da tüketebilirsiniz. Çok lezzetli, harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık lokum gibi sebzeli tavuk baget tarifimi paylaşmak istiyorum. 1 kilo tavuk bagetin derilerini çıkartarak yıkadım ve süzgecin içerisine aldım. Derin bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine 5-6 adet orta boy patatesi 4'e bölerek üzerine ekliyorum. 1 adet orta boy havucu da yine ince ince doğruyorum. 2-3 diş sarımsağı halka halka kestim, onu da üzerine ekledim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yeteri kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip iyice karıştırıyorum. Daha sonra yayvanca bir tencerenin içerisine 3 adet kuru soğanı halka halka dilimledim. Tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Tavukları üzerine diziyorum. Patates ve havucu yağ ile birlikte üzerine döküyorum. Üzerini düzeltiyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Tencere ısınana dek yaklaşık 5 dakika kadar harlı ateşte tutuyorum ve ocağı en kısık konuma getiriyorum. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar sebzeler ve tavuklar yumuşayana dek pişireceğim. Kesinlikle su falan eklemedim. Siz tencerenin kapağını hiç açmadan kısık ateşte pişirin. Bakın kendi suyunu bıraktı. Ben bırakmış olduğu suyu sizlere göstermek için açtım kapağını tencerenin. Bakın ne kadar suyunu bıraktı. Daha sonra tencerenin kapağını tekrar kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum yemeğimi. Yaklaşık 1 saattir pişiyor. Çatalla kontrol ediyorum sebzelerimi ve tavuklarımı. Kolayca batıyorsa artık ocaktan alabilirsiniz. Bakın hala suyu var dibinde. Eğer isterseniz kalan suyunu susuz olarak istiyorsanız harlı ateşte suyunu çektirebilirsiniz. Ben bu şekilde pilavla birlikte servis edeceğim. Kuru patlıcan dolması tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir bağ kuru patlıcanım var. İçerisinde yaklaşık 50 tane kadar kuru patlıcan var. Bir tencerenin içerisinde bolca suyu kaynatalım ve kaynayan suyun içerisine kuru patlıcanları atalım. Ben patlıcanların yarısını attım. Yarısını daha sonra haşlayacağım tekrar. Üzerine kevgirle bastırarak, ara sıra karıştırarak 5 dakika kadar haşlayalım. Beş dakikanın sonunda soğuk su dolu kabın içerisine patlıcanlarımızı alalım. Ve kalan patlıcanları da aynı şekilde haşladım 5 dakika ve suyun üzerine aldım hepsini. Bakın gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bu suyun içerisinde bekletip süzgecin içerisine aldım. İç harcı için 1,5 su bardağı pirinci 3-5 defa güzelce yıkayarak süzdürdüm ve kabın içerisine aldım. Üzerine 300 gram kadar orta yağlı kıyma, 2 adet orta boy ince ince kıyılmış olan kuru soğan, bir baş rendelenmiş sarımsak, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 dolu çay kaşığı kimyon, yarımşar çay kaşığı pul biber ve karabiber ve 1 dolu tatlı kaşığı kuru nane, yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekliyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Güzelce karıştıralım.
Ve patlıcanlarımızın içerisine bakın videoda gördüğünüz şekilde dolduralım. Bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduralım. Tamamını doldurursak dolmalarımız patlayacaktır. Pişerken dışarıya taşacaktır. Bakın bu şekilde bir parmak boşluk kalacak şekilde tüm patlıcanlarımızı dolduralım. Tenceremize bakın videoda gördüğünüz şekilde yerleştirelim patlıcanları. Bu arada 15-20 tane kadar patlıcanım kaldı. İç harcım az geldi. Siz isterseniz pirinç miktarını biraz arttırabilirsiniz. Yani 2 su bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Tüm patlıcanlarımızı yerleştirdik. Üzerine sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar, fazla tepeleme olmasın, domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ ve biraz tuz ekleyelim. 1 su bardağı sıcak su ekleyip güzelce karıştıralım. Sosunda ben salça kullanmak istedim ama isterseniz siz kullanmaya da bilirsiniz. Sadece yağ ve su kullanabilirsiniz. Patlıcanın üzerine dökelim ve üzerine bir dolma taşı yerleştirelim. Varsa, yoksa sıcağa dayanıklı bir tabakta kapatabilirsiniz üzerine. Daha sonra üzerine bir parmak çıkacak kadar sıcak su eklememiz gerekli ve ben sizlere ölçü verebilmek için bardakla ölçtüm. 2,5 su bardağı da tekrardan sıcak su ekledim üzerine. Yani toplamda 3,5 su bardağı sıcak su eklemiş olduk dolmamıza. Gerekirse tekrardan kontrol edip üzerine ilave edebiliriz. Kaynayana dek harlı ateşe alalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1 saat pişireceğiz dolmamızı. Tabii ki ara ara kontrol ederek pişirmemiz gerekli. Dediğim gibi gerekirse su ilave edebilirsiniz. Ama ben tekrardan su ilave etmedim. Bu eklediğim su yeterli geldi. Bakın 1 saattir pişiyor. Çok hafif bir suyu kaldı dibinde. Artık ocaktan alıyorum ve tencerenin kapağını tekrardan kapattım. Ocağın altında kapattım. Bu şekilde 1,5-2 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Dolmamız ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olacak. Ben 1 saat kadar dinlendirdim. Fazla vaktim olmadığı için. Bakın gördüğünüz gibi kuru patlıcan dolmamız artık servis için hazır. Bakın sizler de görüyorsunuz, lokum gibi harika bir dolma oldu gerçekten. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.